En sevdiğiniz renk neden? Muhtemelen mavi. Şimdi en sevdiğiniz renk nedir diye böyle bir anket düzenlesem sizlerin arasında muhtemelen listenin en tepesinde mavi renk yer alır. Muhtemelen diyorum bakın. Peki neden? 1983'te bir pastel boya üreticisi tam da bu konuda bir anket yaptı. Çocuklara en sevdikleri pastel boya rengini söylemelerini istedi. Bilimsel bir araştırma değil, sadece bir anket bu, unutmayın. Ama yine de çocukların çoğu mavi rengi seçtiler. Ancak sadece standart mavi değil, listedeki ilk 10'da mavi rengin 4 farklı tonu vardı. 7 yıl sonra aynı firma aynı deneyi tekrarladı. Yine klasik mavi en üst sırada yer aldı. Birinci sırada listede mor var, yeşil var, pembe var. Efendime söyleyeyim başka renkler de var. Ama mavinin bu kez standart dışı sadece 3 değil, 6 farklı tonu ilk 10'daki yerini aldı. Ve bunların arasında kar fırtınası mavisi de var. Nereden buluyorlar böyle afilli lafları, renk isimlerini bilmiyorum. Bana sormayın. Geçenlerde en sevdiğiniz renk neden? Muhtemelen mavi başlıklı bir makalede gördüm bu anketi. Nasıl çok kışkırtıcı bir başlık değil mi? Benim ilk tepkim iyi de benim en favori rengim mavi değil ki oldu. Gerçi görüyorsunuz genellikle böyle arka planda mavi tonlar ya da ışıklandırma kullanıyorum ama bunun başka bir sebebi var. Peki benim en sevdiğim renk ne? Aslına bakarsanız bunu çok da sık düşünmüyorum. Tüm renkleri içeren beyaz deyip geçiyorum çoğu zaman. Bir zamanlar maviyi ben de severdim, onu hatırlıyorum. Şimdi küçük yaşlardan itibaren kendimize böyle favori bir renk seçeriz, öyle değil mi? Ancak garip bir şekilde büyüdükçe bu tercihimiz sıklıkla değişir ve bu büyük ölçüde bizim kontrolümüzün dışındaki bir takım etkilerden kaynaklanır. Yine de istatistiksel olarak neredeyse her dönem mavi renk daha çok insan tarafından sevilir. Rengin pazarlamadaki etkisini inceleyen pek çok araştırmacı var ve bunlardan biri de Rhode Island Üniversitesi'nde doçent olan Lauren Labrecque. Kendisi bu tür listelerde mavinin böyle baskınlığı konusunda hiç de şaşırmıyor. Hatta kendi derslerinde kullandığı bir sunumu var. O sunumun ilk slaytlarında böyle işte %60 maviyi seçtiniz ya da %70 maviyi seçtiniz ya da %80 maviyi seçtiğiniz gibi önceden hazırlanmış slaytlar da yer alıyor. Derste öğrencilerine favori renk anketini yapınca çıkan sonuca göre bu slaytlardan birini gösterip böyle bir sihirbaz edasıyla tada biliyordum diyor. O kadar emin yani sonucun mavi çıkacağından. Belki oransal olarak tahmin edebilmek zor ama bir toplulukta ortalama sonuç genelde mavi renk oluyor çünkü. Çünkü bir kez yetişkin olduğumuzda hepimiz maviyi severiz diyor bu araştırmacı. Bu kültürler arası bir olgu. İnsanlar maviyi sever. Mi? Gerçekten bu böyle mi? Diye ben de bir araştırma yaptım. Farklı tarihlerde, farklı coğrafyalarda yaşayan insanları kapsayan renk çalışmalarını inceledim. Mesela YouGov tarafından 10 ülkede gerçekleştirilmiş bir anket bu. Avrupa ülkelerinde de örneğin İngiltere'de, Almanya'da da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de seviliyor mavi. Avustralya kıtasının tercihi de mavi olmuş, Asya kıtasındaki ülkelerinde. Bu arada bu listede beni en çok şaşırtan Çin oldu. Çünkü orada biliyorsunuz kırmızı uğurlu bir renk, şans getiriyor. Buna rağmen en çok maviyi tercih etmişler. Sonra kendimi de bir online ankete soktum. Oradaki seçenekleri işaretledim, tercihlerimi yazdım ve sonuçlara baktım. Bu kez sonuçlar çok daha çeşitli ve tüm dünyaya yayılmış durumda. Yüzlerce ülkeden 9.000'e yakın, 8.898 kişi katılmış. Türkiye'den de 25 kişi tercihlerini belirtmiş. Ve sonuç ortada. 2.000'den fazla kişinin, yani her 4 kişiden birinin en sevdiği renk mavi çıkmış. Favori rengimiz çocuklukta ortaya çıkma eğiliminde olan bir şey. Sizden etrafınızdaki çocuklara bunu sormanızı ve onların verdikleri yanıtları da yazmanızı rica edeceğim. Araştırmalara göre bebeklerin renkler konusunda çok geniş ve oldukça tutarsız tercihleri var. Yine de daha çok açık tonları tercih ediyorlar. Ancak çocuklar dünyada ne kadar çok zaman geçirirlerse maruz kaldıkları o renklere ve çağrışımlara bağlı olarak belirli renklere o kadar çok da yakınlık geliştirmeye başlıyorlar. Bunlar başlangıçta turuncu, sarı, mor, pembe
gibi parlak renkler olabilir. Bunları olumsuz duygulardan ziyade olumluya bağlama olasılıkları çok daha yüksek. Bu arada 4-11 yaşları arasındaki 330 çocuk üzerinde yapılan bir araştırma, onların güzel bir karakter çizerken en sevdikleri renkleri kullandıklarını ve kötü bir karakter çizerken de siyahı kullanma eğiliminde olduklarını buldu. Kızların kıyafetlerinde ve oyuncaklarında da böyle pembe olma eğilimi gibi bir takım sosyal baskılar da çocuklar büyüdükçe renk seçimi üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip. Erkeklere de genellikle mavi giydirilir, değil mi? Ama az önce sizden istediğim o soruyu ben kendi oğluma yöneltince bana pembeyi sevdiğini söyledi. Oysa daha önceleri maviyi de çok severdi. Böyle mavi fonların önünde çok fotoğraf çekmişliğimiz vardır. Neyse, demek ki dönem içinde bazı şeyler, tercihler değişebiliyor deyip geçiyoruz. Çocuklar gençlik yıllarına girerken renk seçimlerinin daha koyu, daha kasvetli bir ton aldığına inanılır ama bunu destekleyecek öyle çok fazla akademik araştırma yok. Örneğin İngiltere'de ergenlik çağındaki kızların mor ve kırmızılardan hoşlandığı, erkeklerin ise yeşil ve sarı yeşil tonlarını sevdiği bulundu. Bu renk paletleri insanlar yetişkinliğe doğru adım atarken bir anlamda birleşiyorlar. Tek bir noktaya, böyle bir çoğunluğa doğru kayıyorlar gibi görünüyor. Yani maviye doğru kaymaya başlıyorlar. Ama bundan da şaşırtıcı bir şey söyleyeyim. Aynı zamanda aynı renkten de hoşlanmamaya başlıyoruz. Tahmininiz var mı dünyanın en sevilmeyen bu rengi konusunda? Ben size söyleyeyim şimdi. Kahverengi. Hem de böyle koyu, sarımsı bir kahverengi en az popüler renkmiş. Peki neden böyle popüler ya da az popüler renk tercihlerimiz var? Daha da önemlisi, bu tercihleri ne yönlendiriyor? Favori renklerimiz var çünkü favori şeylerimiz var. En azından ekolojik değerlik teorisinin özü bu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde psikoloji yardımcı doçenti olan Karen Schloss ve meslektaşları tarafından öne sürülen bir fikir bu. Onların yaptığı deneyler renklerin nötr olmaktan uzak olduğunu bize gösterdi. Yani renkler konusunda yanlıyız, yargılarımızı oluşturuyoruz. Kendi öznel geçmişlerimizden aldığımız anlamlar üzerine katmanlar katıyoruz ve bu nedenle de renklerle ilgili itici ya da çekici bir şeyler bulmak için kendi kişisel nedenlerimizi yaratıyoruz. Renk tercihlerini o renkle ilgili deneyimlerimizin bir özeti olarak düşünün diyor Karen Schloss. Dünyadaki olağan günlük deneyimleriniz bu yargıyı etkiler. Kendisi ve ekibi bu teoriyi çeşitli deneylerle de geliştirmiş. İş arkadaşlarıyla beraber gönüllülere ekranda böyle renkli kareler göstermişler. Onlardan ne kadar hoşlandıklarını da derecelendirmelerini istemişler. Ardından araştırmacılar sanki böyle yeni bir deneyin başladığını ima ediyormuş gibi geri bir adım atmışlar. Sonra aynı gönüllülere renkli bazı görüntüleri göstermek için geri dönmüşler. Ancak bu sefer öyle düz kareler yerine nesneleri göstermişler onlara. Her görüntüye 4 tondan biri hakim gördüğünüz gibi. Kontrol olarak da sarı ve mavi ağırlıklı görüntüler kullanılmış. Bunlar böyle zımba ya da tornavida gibi nötr nesneleri içeriyor. Ama kırmızı ve yeşil fotoğraflar kasıtlı olarak da çarpıtılmış. Katılımcıların yarısı böyle sevgililer gününde alabileceğiniz türden sulu çilekler, meyveler, çiçekler filan gibi olumlu anıları uyandırması gereken kırmızı görüntüleri görüyor. Aynı gruba yeşil görüntüler böyle pis, iğrenç, tiksindirici, işte bataklık, çamur, kusmuk falan gibi şeyler olarak konuluyor. Deneklerin diğer yarısı ise bu ilişkileri tersine çeviren bir setle karşı karşıya. Böyle yeşil doğa manzaraları, inişli çıkışlı tepeler ya da böyle lezzetli yeşil meyveler bir tarafta, kırmızı, kanlı yaralar, bereler bir tarafta. Bu görüntülerin ardından renk tercihi testini tekrar yapan bu Schloss ve ekibi tercihlerde bir değişiklik saptamış. Negatif ilişkilendirmede çok az bir azalma olurken gönüllülerin seçimleri olumlu vurgulanan renge doğru kaymaya başlamış. Ertesi gün onları tekrar çağırmışlar ve bu tercihin bir gecede devam edip etmediğini görmek için de testleri tekrar etmişler. Ama öyle olmamış. İşte Schloss'a göre deneyin neden olduğu bu kayma, katılımcıların gerçek dünyada deneyimledikleri renkler tarafından geçersiz kılınmış gibi görünüyor. Ve Schloss diyor ki, bize dünya ile ilgili deneyimlerimizi, onu görme ve yorumlama şeklimizi sürekli olarak etkilediğini söylüyor, diyor.
Renklerle ilgili ilk düzenli çalışmaları yapan Isaac Newton'dan bu yana sadece bilim insanları değil, edebiyatçılar, şairler, yazarlar gibi daha pek çok farklı kategorideki insanlar da bu konuda pek çok şey söyledi. Mesela İsviçreli meşhur psikiyatrist Carl Jung'un renk psikolojisi üzerine yaptığı çalışmaları zaten biliyoruz ama Almanların meşhur edebiyatçısı Goethe'nin bile renk teorisi üzerinde yazdığı bir kitabı olduğunu biliyor muydunuz? Ben o kitapta mavi renk hakkında ne yazılmış acaba diye bir baktım ve onun şu cümlesi aklımda adeta bir şimşek çaktırdı. Yukarıdaki gökyüzü ve uzaktaki dağlar mavi göründüğü için mavi bir yüzey bizden uzaklaşıyor gibi görünüyor diye yazmış ta 1840'ta. Peki 2000'lerde ortaya atılan az önce sözünü ettiğim o ekolojik değerlik teorisi ne diyordu bize? Renklerle kişisel deneyimlerimiz arasında bir ilişki var. Bu ilişkiyi anlamak için önce en az popüler olan renkten başlayalım, kahverengiden. Bunun çocukluğumuzdan itibaren gördüğümüz ve olumsuz bazı şeylerle ilişkilendirdiğimiz ne gibi bir anlamı olabilir ki? Çürüyen gıdalarla ilgisi olabilir mi ya da bozulan meyve ve sebzelerle? Muzu bir düşünün. Bozulmaya başlayınca ne renk olur muz? Kahverengi olur değil mi? Hatta tam olarak sarımsı bir kahverengi. Peki tüm bunları yedikten sonra içimizde geçirdiği bir takım işlemlerin ardından arkadan çıkarken hangi renge dönüşüyorlar? Evet, en az popüler olan renge. Biz şimdi Goethe'ye dönelim. Onun yazdıklarından yola çıkarak en popüler rengin mavi olması konusunda ben kendi teorimi geliştirdim. Her nerede ve hangi zaman diliminde yaşarlarsa yaşasınlar, insanların her zaman gördüğü bir şey var, değil mi? Yukarıdaki gökyüzü. Gün doğumunda ya da batımında farklı renklere bürünüyor biliyorum. Ama açık havada gökyüzünün rengi mavi ve tonlarıdır. Neden hani gökyüzü mavidir konusunun bilimsel açıklamasını başka bir videoya bırakırız ama kısaca çoğunlukla nitrojen ve oksijenden oluşan o hava moleküllerine çarpan beyaz ışığın içindeki mavi dalga boyunun diğerlerinden 10 kat daha fazla saçılması nedeniyle deyip geçelim şimdilik. Her nerede ve hangi zaman diliminde yaşarlarsa yaşasınlar, insanların büyük çoğunluğu sulara yakın yerlerde yaşıyorlar değil mi? Deniz ya da okyanusların kenarlarında. Okyanuslar neden mavidir konusunun bilimsel açıklamasını da o diğer videoya bırakırız ama sebebi aklınıza ilk gelen şey değil. Yani gökyüzünün yansıması değil. Burada bir absorbe olma durumu var. Yani su tarafından yutulması ve sadece mavi dalga boyunun geriye yansıması deyip geçelim şimdilik. Öyle ya da böyle insanlar yukarıya bakıp mavi gökyüzünü görüyor. Uzaklara bakıp dağların mavi silüetlerini görüyor. Aşağıya bakıp mavi okyanusları görüyor. En favori renklerinin mavi olmasına pek de şaşırmamak lazım, öyle değil mi? Sadece dünyadaki insanların değil, dünyanın kendisinin de favori rengi mavi. Ona içeriden de dışarıdan da baktığımızda hep aynı rengi görüyoruz ve o yüzden adına mavi gezegen diyoruz.